Merhabalar. Bugünlerde herkes gribal enfeksiyon, öksüren öksürene, nezlesi olan, burnu tıkanan, yatak döşek yatan birçok insan ve çocuk var. Bizde acaba bu gribal enfeksiyonlar ne gibi belirtiler verir? RSV nasıl belirti verir? Covid nasıl belirti verir? Domuz gribi nasıl belirti verir? Bu enfeksiyonlar alerjik hastaları, astımı, alerjik nezleyi, egzamayı nasıl etkiler? Bunlar hakkında bilgi verelim diye bu videoyu çekmeye karar verdi. RSV enfeksiyonu özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda görülebilen bir gribal enfeksiyondur ve kendisini hırlama, nefes sıkışması, ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ve özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda zatürrenin en önemli nedenlerinden bir tanesi. İnfluenza enfeksiyonunda yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık, öksürükle kendini gösteren bir enfeksiyon. Covid enfeksiyonunda özellikle tat kaybı, koku kaybı ile kendini gösteren, yine ateş, nezle, halsizlik belirtileriyle gösteren bir gribal enfeksiyon. Peki bu gribal enfeksiyonları birbirinden nasıl ayıracağız? Eğer çocuğumuzun yaşı 2 yaş altındaysa RSV enfeksiyonu olma şansı daha yüksek. Özellikle de bronşiolit, akciğerde zatürre belirtileri varsa RSV olma ihtimali biraz daha yüksek. Ama unutmayalım ki RSV enfeksiyonu sadece 2 yaş altında değil, büyük yaş grubunda da olabiliyor. İnfluenza yani domuz gribi enfeksiyonu herkeste olabiliyor ve özellikle çok yüksek ateşle 39'un üzerinde ateş, halsizlik, nezle şikayeti, kas ağrılarıyla kendini gösteriyor ve o da akciğerde enfeksiyon yapabiliyor. Covid enfeksiyonu özellikle koku ve tat kaybı yapıyor. O da yine halsizlik, yüksek ateş belirtileri, nezle yapabiliyor, halsizlik yapabiliyor. Peki bu enfeksiyonları sadece klinik belirtilerle ayırmak mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Bu enfeksiyonları ayırmak için burun sürüntüsünden, hızlı testlerden hemen sonuç alınabilir. Bunun sonucunu 30 dakika içinde öğrenebilirsiniz. Çünkü bu testi yapmadan hangi enfeksiyon olduğunu kesin bildirmek çok kolay değil. Bu sebepten dolayı ateşi olan, öksürüğü olan, halsizliği olan çocuklarda ve yetişkinlerde bu enfeksiyonları ayırmak için hızlı testin yapılmasında fayda var. Ve 30 dakika içinde sonuç alınabilir. Bazen de PCR yöntemi de kullanılabilir ama genelde artık hızlı testler sonucu hızlı veriyor. Peki bu testler negatif sonuç verirse bu hastalıkların olmadığını mı gösteriyor? Bazen alım tekniğiyle alakalı sonuçlar negatif çıkabilir. Ama pozitif çıkmışsa artık bu hastalık olma ihtimali artık kesinleşmiş oluyor. Ama negatif çıkması yine aklımızın ucunda, yine olma ihtimali var ama olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteren bir testtir. Peki bu enfeksiyonlar astımı nasıl etkiliyor? Alerjik nezleyi nasıl etkiliyor? Tabii ki bu hastalıkları kötü etkiliyor. Çünkü biliyoruz ki astımı, alerjik nezlenin tetiklenmesine, alevlenmesine en çok neden olanlardan bir tanesi enfeksiyonlar, gribal enfeksiyonlardır. Bunlar çünkü astım hastalarının bronşları çok hassastır ve immün sistemi zayıflamıştır. Astım hastaları özellikle çok hassas olmasından dolayı enfeksiyonları bir mıknatıs gibi çeker. Çünkü bronşlarda enflamasyon vardır. Bunun neticesi olarak da virüsleri çok kolay kapar ve virüsler de bronşları çok kolay daraltır. Bundan dolayı da gribal enfeksiyonlara için bu hastaların özellikle önlem alması gerekir. Alerjik nezle yine burun tıkanması çok daha kolay olur ve virüsleri yakalaması da çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle gribal enfeksiyon geçiriyorsa alerjik hastalıklar hemen bu hastaların bir tedavi edici, alevlenmeyi tedavi eden ilaçları başlaması faydalı olacaktır. Peki bu gribal enfeksiyonlarla alerjik hastalıkları nasıl ayıracağız? Bazen alerjik hastalıklar da burun tıkanması, hapşırma, öksürük yapıyor. Alerjik nezlede, astımda genelde ateş görülmez. Eğer enfeksiyon varsa ateş vardır. Genelde kas ağrısı görülmez alerjik hastalıklarda. Enfeksiyon varsa görülür. Yani bir kas ağrısı oluyorsa, ateş oluyorsa daha çok enfeksiyon lehine ve alerjik için ise öksürük, nezle, hapşırma, burun kaşınması ön plandaysa daha çok alerjik hastalıklar lehine karar vermek daha doğru olabilir. Ama bilinmeli ki gribal enfeksiyonlar alerjik hastalığı çok daha fazla alevlendirebiliyor. Egzamalı hastaları da yüksek ateşten dolayı cildini kurutup yine kaşınmayı, alevlenmeye neden olabilir. Ve özellikle kış döneminde yün kıyafet giyiyorsak bunlar da egzamayı alevlendirebilir. Peki bu enfeksiyonlarda ne yapmamız gerekiyor? Özellikle korunmak çok önemli.
Bir kere çocuklarımız okula gittiği zaman kullandığı oyuncakların sık sık temizlenmesi önemli. Çünkü gribal enfeksiyonlar özellikle oyuncaklarla da bulaşabiliyor. Kapı kollarıyla bulaşabiliyor ve kapı kollarının sık sık silinmesi ve oyuncakların silinmesi önemli ve özellikle kreş olan kreşte, okullarda çocukların sıkı temas etmesi önlenmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz faydalı olacaktır ve özellikle oyuncaklar önemli ve çocukların kullandığı oyuncakların birbirleriyle kullanmasından ziyade bir oyuncağı bir çocuğun kullanmasını sağlanması daha faydalı olabilir. Maske takılması tabii ki fayda sağlayabilir. Özellikle öksüren, ateşi olan çocuklar varsa bunların muhakkak maske takmasında fayda var ve mümkünse de evde bakılması çok daha iyi olacaktır. Peki bu enfeksiyonumuz var diyelim. Gribal enfeksiyonumuz var. Domuz gribi, COVID enfeksiyonu veya RSV enfeksiyonu. Bunlara karşı tedavi ne verebiliriz? Bir kere bunlara ateş düşürücü tedaviler eğer ateşimiz varsa uygulayabiliriz. Bir vitamin desteği kullanabilirsiniz. Eğer nefesiniz sıkışmışsa nefes açıcı tedaviler kullanabiliriz. Ve bu tedaviler yanında eğer zatürre belirtileri varsa bunlara yönelik tedavi verilmesi gerekiyor. Eğer satürasyonumuz düşecek kadar problem oluyorsa da hastanede yatarak tedavi olması gerekiyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar ilk 2 gün içinde antiviral tedavi başlanırsa bu enfeksiyonlara çok daha çabuk düzelecektir. Onun için antiviral tedavi özellikle ilk 2 gün içinde başlanması faydalı. Ama astım hastaları, özellikle kronik akciğer hastalarında 2 gün geçse bile yine bu gribal enfeksiyonlar için antiviral tedaviler başlanabilir. Bu tedaviler yanında aynı zamanda bir de koruyucu tedaviler de vardır. Özellikle erken doğan çocuklarda, prematürelerde 1 yaşından küçükse bu çocuklarda RSV'ye karşı antikor tedavisi özellikle Ekim ile Mart arasında ayda bir antikor tedavisi uygulanabilir. İnfluenza'ya karşı özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarında domuz gribi aşısıyla koruyucu bir önlem alınabilir. Covid enfeksiyonuna karşı tabii ki birçok aşı yapıldı ama şimdi artık bir aşı yapılması tabii ki yeni çıkan bir aşı olacak olursa belki yapılabilir ama şu anda Covid enfeksiyonuna karşı aşı yapılmadan herkes bir şekilde tedavisini yaptırmaya uğraşıyor. Çünkü Covid enfeksiyonu da artık normal gribal enfeksiyon gibi genelde seyretmeye başladı. Belki Covid enfeksiyonuna karşı da artık aşıları daha sık kullanmaya bir dahaki yıllarda başlayabiliriz. Ve bazen de zatürre geliştiği zaman antibiyotik tedavisi de gerekebilir ve özellikle beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Bol sıvı almamız lazım ve özellikle portakal gibi C vitamininden zengin olan meyveler, zepseler, yeşil zepseler beslenmemiz iyi olur. Zencefil, zerdeçal bunlardan faydalanabiliriz. Bunların faydası olabilir ve bitkisel tedavilerle de kendimizi güçlendirebiliriz ve immün sistemi kuvvetlendiren bazı vitaminler de beraberinde kullanılabilir. Ama burada püf nokta özellikle bol sıvı gıda alınması, bal, zencefil karışımı uygulanabilir ve özellikle meyvelerle zencefille karıştırarak bu tedavide kullanabiliriz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.